Kimse yüksek sesle söylemiyor ama hepimiz biraz tükenmiş gibiyiz. Ve en ironik yanı şu: tarihte ilk kez hayat bu kadar kolay görünürken biz bu kadar zorlanıyoruz. Zorlanıyorum, gerçekten zorlanıyorum. Birçok şeyi söylemekte de zorlanıyorum. Yaşıyorum, sadece yaşıyorum. Bulaşığı makine yıkıyor, çamaşırı makine kurutuyor, navigasyon bizi eve kadar bırakıyor. Hatırlatıcılar bizim yerimize düşünüyor. Market uygulaması kapıya kadar geliyor ve birkaç yıl sonra markete bile biz gitmeyeceğiz. Bir humanoid robot göndereceğiz. Ama olan şu: hayat otomatikleşti ama biz manuel viteste takılı kaldık. Ve artık yeter diyoruz, yeter. Mesaj atmak yoruyor, bir toplantı planlamak yoruyor, yeni bir ilişkiye başlamak bile yoruyor. Basit bir iyiyim yazmak artık mini bir performans. Ve en tuhafı, hiçbir şey yapmıyoruz gibi ama bedenimiz ağrıyor. Artık yorulmak için koşmamıza gerek yok. Düşünmek yetiyor. Bir şey yapmadım ama çok yoruldum. Bugünün en kolektif hissi bu. Ve tam burada esas meseleyi soruyoruz. Bu çağ bize ne yaptı da hepimiz aynı anda tükendik? Ben diyor bu kafayı durduramıyorum. Uyuyamıyorum. Modern yorgunluk artık görünmez. Eskiden yorgunluk çok netti. Kas yorulurdu, dinlenince geçerdi. Bugünün yorgunluğu daha sessiz, daha zeki, daha yapışkan. Sürekli düşünmek, sürekli bir şeylere yetişmek, sürekli karar vermek, sürekli tetikte olmak, sürekli iyi görünmek. Hepimiz aynı anda şu durumdayız. Kapatılmamış 38 sekme gibi yaşıyoruz. Attım hafızaya. Beyin bedava. Beyin bedava. Bedava ya, taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Telefon kapanıyor ama biz kapanmıyoruz. Uyuyoruz ama arka plan uygulamaları hala çalışıyor. Dinlenmeye çalışırken bile beynimiz toplantı yapıyor. Örneği var, Manifaturacılar Çarşısı. Anlatabildim mi? Yorulmak kelimesinin kendi evrimi antik Yunan'da kopos, fiziksel çabayla gelen tükenme. Sanayi devriminde fatigare, yıldırmak, zorlamak, baskılamak. Bugün ise exhaustion, içinin boşalması. Türkçe'de yor kök ise aşındırmak, yavaş yavaş inceltmek. Ve gerçekten böyle yoruluyoruz artık. Kas değil, kaynaklar inceliyor. Bu çağda yorulmak çok iş yaptım değil, çok insan oldum yorgunluğu. Pembe maymundan geldi, bilmiyor musunuz? Teknoloji işimizi azalttı, karar yükümüzü patlattı. Bugün bir insan günde 70 ila 150 mikro karar veriyor. Netflix'imi açsam ama ne izleyeceğim? YouTube mu, TikTok mu? Bu videoyu beğeneyim mi yoksa algoritmada görünmesem mi? Story'e cevap vermeli miyim yoksa gördü olarak kalmalı mı? DM mi atmalıyım yoksa mail üzerinden mi gitmeli? Ekran bize 1000 tane seçenek veriyor. Ama hiçbirini seçmek içimizi tam doldurmuyor. Çünkü modern yorgunluk artık seçimlerden değil, seçenek fazlalığından geliyor. Teknoloji işleri aldı ama kararları bize bıraktı. Neler oluyor bana böyle? Neden kendimi bu kadar kötü hissediyorum ki? Neden? Yorulan kas değil, prefrontal korteks. Ve artık bir çağrı merkezi gibi çalışıyor. Her dakika yeni bir müşteri bildirim, mesaj, haber, kriz. Beden aslında uyarıyor ama biz artık duyamıyoruz. Beden çok kibar başlıyor, yavaşla diyor. Modern hayat ise mümkün değil. Sonra beden pes ediyor, omuzları kısıyor, nefesi daraltıyor, karnı kilitliyor. Tamam, o zaman ben yokum diyor. Kendi bedenimizi avatar gibi kullanıyoruz. Ön kamera açık, arka kamera yanmış. Sıkıntılı bir durum. Ama dersini çalışmana engel değil. Bu çağda bedenle bağ kurmak bile tüketim ekonomisinin yeni abonelik modeli gibi. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık. Yorgunluk büyük olaylardan değil, hiç bitmeyen küçük uyaranlardan geliyor. Bildirim sesi, bekleyen mail, görüldü ama cevap gelmedi kaygısı, bitmeyen yapılacaklar listesi, sessizliği bölen bir Twitter gündemi, sürekli iyi olma çabası. Nörobilim buna constant low grade arousal diyor. Küçük seviyeli ama hiç bitmeyen alarm. Ve bu Türkiye'de çok daha görünür. Çünkü burada gündem hiç bitmiyor. Türkiye'nin girişine bir cümle yazacak olsaydınız ne yazardınız? 7/24 açığız. Sabah başka kriz, akşam başka belirsizlik. Bir ses, bir haber, bir acaba hissi. Türkiye'de yaşamak bazen düşük doz adrenalin bağımlılığı gibi. Bu ülkede gündem durmuyor, sinir sistemi de mecburen overtime çalışıyor. Bildirim sesi bile mini bir uyaran gibi geliyor artık. İçimizde sürekli bir cümle çalıyor.
Her an her şey olabilir. Neden? Neden? Çünkü konuşanlar konuşmuyor. Fiziksel yorgunluk dinlenince geçer. Duygusal yorgunluk geçmez. Anlamaya çalışmak, dengede durmak, güzel görünmek, aile yükleri, kimlik performansı, ilişkisel belirsizlikler ve ruh yorulunca zihin çöker. Zihin yorulunca beden pes eder. Yorulmak artık bir duygu değil, coğrafi kader gibi bir şey oldu. Kendini iyi yönetirsen her şeyi başarırsın. Hayır. Hepimiz biliyoruz ki bu çağ tek bir insan kapasitesini aşıyor. Boş zaman bile performans alanına dönüştü. Bu zamanı nasıl verimli kullanırım? Dinlenmek bile bir görev. Kolaylık arttı, zihinsel sürtünme patladı. Robotlar yerleri siliyor, AI mail yazıyor. Uygulamalar alışveriş yapıyor. Kolaylık arttı ama insan tarihin en yorgun halinde. Çünkü kolaylık otomasyona geçtiğinde kontrol duygusu kullanıcıda kalıyor. Her şey hızlanıyor, insan yavaşlıyor. Aradaki boşluk bir sürtünme yaratıyor. Hızlanma yorgunluğu. Bu yorgunluk senin suçun değil. Bu çağın temposu hiçbir insan sinir sistemi için tasarlanmadı. Ve tam burada duygusal emek devreye giriyor. Kabin memurlarını düşün. Türbülans var, korkuyorlar ama sakin görünmek zorundalar. Postmodern insan da böyle. Her gün roller içerisinde geziyoruz. İşte profesyonel, ailede anlayışlı, ilişkide sabırlı, arkadaş grubunda eğlenceli, yaratıcı, sosyal medyada pozitif, profesyonel. Duyguyu bastırmak artık meslek değil, rutin. Bu yüzden yorgun olan sen değilsin, sistemi sırtında taşıyan sinir sistemin. Tüm bunları konuştuk ama şunu unutmamak gerekiyor. Bu çağda yorulmak senin suçun değil ama zihninin hızını fark etmek senin alanın. Ve bazen büyük değişimler büyük adımlarla değil, hayatı bir kademe yavaşlatan küçük sinyallerle başlar. Bu yüzden şimdi bölümü bitirmeden önce sana çok küçük ama etkili bir pratik bırakmak istiyorum. Bugün bir anlığına, sadece bir an, gün içinde hızını fark etmeye çalış. Yürürken, bir uygulamayı açarken veya kaydırırken, birine cevap yazarken sadece kendine şu soruyu sor. Bu yaptığım eylemi, anı kaç hızla yaşıyorum? Ve cevabın ne olursa olsun o hızdan bir tık aşağıya in. Sadece bir tık. Çünkü bazen zihni yavaşlatmanın en kolay yolu hayatı bir tık yavaşlatmaktır. Değişim bazen büyük adımlarla değil, sinir sistemine verilen küçük ama doğru sinyallerle başlar. Eğer bu videoda kendini gördüysen yalnız değilsin. Esas mesele de bu çağın görünmez yüklerini her hafta birlikte çözüyoruz. Hissettiğin ama adını koyamadığın şeyler için abone ol. Çünkü bundan sonrası kendimize yaklaşmanın küçük hikayeleri.